8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Mehmet Akif Çakmak. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, çok iyiyim. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Hocamla aynı sektörden, Evet. aynı hastalardan ve aynı plastik cerrahlardansınız. Değerli meslektaşım, şimdi annelik estetiği günümüzde çok yaygın ve çok sık yapılan bir operasyon. İngilizce tabiriyle mama makeover diyoruz biz buna. Burada tabii ki özellikle doğum yapmış kişilerde çok ciddi anlamda problemleri düzeltiyorsunuz. Peki annelik estetiği hangi bölgelere yapılıyor? Nedir bu annelik estetiği? Biraz bahseder misiniz? Gebelik sürecinde hormonlar ve kilo almayla ilgili vücudumuzda birkaç değişiklik oluyor. Daha sonrasında bu değişikliklerin gebelik sonlandıktan sonra yeteri kadar düzelmemesi durumunda yapılan ameliyatlara biz kabaca annelik estetiği diyoruz. Peki hangi operasyonları içeriyor bu? Ağırlıklı karın bölgesi operasyonlarını ve meme operasyonlarını içeriyor. Çünkü doğum zamanında vücudumuzdaki hormonal dengelerden dolayı memeleri çok büyüyor hastaların ve sarkma ihtimalleri oluyor. Doğumdan sonra da emzirme dönemi geçtikten sonra memeleri tekrardan küçülüyor ve daha çok sarkma oluyor. Bundan dolayı da meme dikleştirme ameliyatları yapılıyor. Karın bölgesinde göbek altındaki çatlaklıklardan şikayetçi oluyor hastalar. Bu çatlakların düzeltilmesi için karın germe ameliyatları yapılabiliyor. Onun haricinde vücudumuz doğumda belli bir kilo alıyor. Bu kilodan daha fazla bir kilo alma durumlarında başka bölgelerimizde yağlar birikmeye başlıyor. Bu yağların doğum sonrasında spor ve diyetle geçmediği durumlarda da liposuction ameliyatları yapılabiliyor. Evet. Peki mommy makeover yani annelik estetiği yaptıran bir kişi, daha doğrusu karın germe diyelim. Böyle bir kişi sonrasında doğum yapabilir mi? Tabii Doğum ki. yaparsa deforme olabilir mi? Tabii ki. Yani doğum yapmasında bir sakınca yok ama doğumu planlamasını bu işlemden bir yıl sonra, en erken bir yıl sonra yapabilir. Onun haricinde maalesef biz bütün dokuları çıkartmıyoruz. Bütün yağ dokularını çıkartmıyoruz. Bundan dolayı geri dönüşümsüz bir işlem değil. Yani yine zaman mi ile yaptıracaklar hocam? tekrardan kazanılabilir. Yaptırdık neydi hocam? Mommy makeover. Çok güzel söylüyorsunuz, cansınız. Yaptırdık annelik estetiğini. Daha sonrasında evet hamile kaldık ya da gerçekten planlayarak kaldık. Bu sefer tekrar aynı kiloları aldıktan sonrasında ya da alabiliyor muyuz? İlk sorumu. İkincisi de aldıktan sonra tekrar bu ameliyatları geçirebiliyor muyuz? Yani tekrar geçirilmesinde bir sakınca yok. Ama büyük çoğunlukla aynı kiloları tekrar almıyorsunuz. Hani Bu da güzel avantaj o zaman. Yanımızda kâr kalıyor. ama Peki tekrardan bir yapılabilir. de liposuction konusuna girmek istiyorum. Liposuction'da artık yeni teknolojik bir takım cihazlar var. Bunlardan bir tanesi de Vaser. Yani ultrasonik liposuction'ın farklı bir versiyonu diyelim. Vaser liposuction yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Özellikle spor ve diyet. Yani bütün aslında ameliyatlardan sonra en çok dikkat edilmesi gereken, özellikle çünkü bizim liposuction'daki mantığımız tamamen bir vücut şekillendirme olayı. Olayı değil. Hani zayıflatma olayı değil. Dolayısıyla bizim şekillendirdiğimiz vücudu eğer hasta spor ve diyetle de desteklerse çok güzel sonuçlar Koruması alabilir ve gibi aslında. uzun dönem sonuçları olur. Hani kendini koruyacak onlarla birlikte. Aynen öyle. Çünkü şöyle bir şey dönebilir hastalar. Ben spor yapacaksam niçin ameliyat olayım? Güzel bir soru. Evet. Buradaki olay zaten spor ile yapamadığımız, hani harcayamadığımız bölgesel yağlanmalardan kurtulmak. Onun dışında zaten onun destekleyici bir şeyi de spor yapmak. Yani işlemlerden sonra yaklaşık 1,5-2 ay sonrasında ağır sporlara başlayabiliyor bu hastalarımız. İlk bir ay sonrasında hafif sporlara başlayabiliyor. Yani sporsuz ve diyetsiz bu işlemler olmaz. Aslında sağlıklı yaşam. Aynen. Sonrasında sağlıklı yaşamı öğrenmek lazım. Peki Vaser liposuction hangi bölgelere kullanılabilir? Hangi bölgelere uygulanabilir? Yani aklımıza gelen hemen hemen her bölgeye uygulanabilir.
Gıdımızdan tutun, kol bölgesine, karın bölgesine, simit bölgesine, sırt bölgesine. Ama günümüzde ağırlıklı simit bölgesi ve karın bölgesine yapılıyor. Bacak bölgesine, yanlarına. Yani bölgesel yağlanmanın olduğu her yere vezir liposuction yapılabilir. Kadın erkek farkı var mı hocam? Yani kadınlara ya da erkeklere yapılır ya da yapılmaz gibi bir Yok, şey var mı? hiçbir farkı yok. Erkeklerde ben geçen gün bir danışanım gelmişti. Göğüs bölgesindeki o yağlanmadan şikayetçiydi. Benim merkezimde böyle bir şey yok. Ben de daha böyle doktor tarafına yönlendirdim, hekimlerimize yönlendirdim hocam. Ve oradaki dediğimiz o erkeklerde çok vardır. Büyük ihtimal seyircilerimizden de illaki evet bende var diyenler vardır hocam. Yapılıyor mu sizin yaptığınız bu liposuction Tabii işlemi? ki. Biz bu hastalığa jinekomasti hastalığı diyoruz. Yani jinekomastinin de ana çözümlerinden bir tanesi liposuction. Eğer liposuction'la kaybedemediğimiz bir meme dokusu kalırsa bu sefer meme başından bir ufak bir kesiyle yapılan cerrahi işlemlerle kurtarabiliyor. Peki hocam, bir de genital bölgede yaptığınız bir sürü estetik cerrahi operasyonları var. Bunlar nelerdir? Bunların içerisinde en sık karşılaşılan labioplasti dediğimiz, yani küçük dudakların küçültülmesi diye tabir ettiğimiz. Bu nedir? Biraz bahseder misiniz? Evet, şimdi bunlar hamilelik sonrasında olabiliyor. Onun haricinde bizim genital estetikten kastımız bir vulvoplasti, bir labioplasti, bir de genital bölgenin daraltılması, vajinal daraltma operasyonları. Bunların en sıkı dediğiniz gibi labioplasti oluyor. Bunların da çoğu hastanın şikayetinden dolayı oluyor. Yani ya bir tayt giyememesinden ya da özel bir durumda çok ağrılı bir özel durum geçirmesinden oluyor. Onun haricinde labium minusların kısaltılması, küçültülmesi işlemine biz labioplasti diyoruz. Bununla birlikte labium manusların yani vulvanın karından alınan yağ dokularıyla şişirilme ihtimalleri var. Şişirilme istekleri olan hastalarımız var. Güzel şekilli durması gibi mi? Evet. Aynen öyle. Peki hocam, bir de venüs tepesi dediğimiz o tüylü bölge, ciddi anlamda genital bölgede sıkıntı, yani genital bölge estetik cerrahisinde pek çok kadında bu da bir problem. Bu tip hastalarda ne yapıyorsunuz? Yani sarkık olabiliyor, çok şişman olabiliyor. Bu bölgelere neler Yani yapıyorsunuz? bu bölgelere ağırlıklı liposuction yapıyoruz. Onun haricinde eğer bir karın germe operasyonu planlıyorsak o bölgeleri de biraz daha yukarıya taşıyarak bir inceltme işlemi yapılıyor. Peki hocam, özellikle Vaser liposuction'a biraz ilgilenen hastalar için sormak istiyorum bu soruyu. Vaser'daki kullanılan teknoloji nedir? Nasıl bir uygulama yapıyor? Ne kazandırıyor? Yani klasik liposuction'dan farkı nedir? Şimdi Vaser'daki kullanılan teknoloji bir ultrason. Ultrasonik dalga yardımı ile yağ hücrelerini parçalamaya yönelik olan bir işlem. Bunun en büyük artısı liposuction'ı birazcık daha az ağrılı hale getiriyor. Liposuction sonrasında konforu birazcık daha fazla arttırıyor. Daha kontrollü şartlarda, kontrollü ortamda daha fazla yağ hücresi çekmemizi sağlıyor. Peki özellikle popo büyütme ameliyatları da çok sık yaptığınızı biliyorum. Evet. Bu tip hastalarda Vaser teknolojisini yine kullanabiliyor musunuz? Vaser'la bu Vaser liposuction'da alınan yağların popoya verilmesi, popo yağ enjeksiyonlarında kullanılması çok doğru ve uygun bir şey değil. Çünkü bu bir yağ hücresini parçalayan bir olay. Bizim popoya yağ enjeksiyonundaki amacımız orada canlı hücreleri de oraya nakletmek. Dolayısıyla biz Vaser liposuction yaptığımız yağları direkt veremiyoruz. Anladım. Peki özellikle bu liposuction uygulamasından sonra hastalarınızı nasıl takip ediyorsunuz? Yani korse kullanıyorlar mı? Ödemleri, şişlikleri ne kadar sürede iniyor? Yani ortalama 4 ile 6 hafta arasında bölgesine göre korse kullanması lazım. Onun haricinde yaklaşık ilk bir ay biraz şiş oluyorlar. Yani şişlikleri oluyor. Ödem oluyor diyorsunuz Bunlar, hocam, değil mi? aynen bir sıvı ödemi oluyor. Bunlar zaman içinde yavaş yavaş azalıyor. Eğer korseleri
düzgün kullanmazlarsa katlantı bölgeleri oluşabiliyor. Biz bunlar için uygun korse altına düz tabaka şeklinde hazırlanan materyaller var. Bunları kullanmasını öneriyoruz. Yaklaşık böyle 3 aydan sonra ödemleri azalıyor. Nihai sonuçlarını biz 6 ayda görüyoruz. Peki hastaların bu tip operasyonlardan sonra gevşemiş olan derilerini ya da böyle bir problemi olacak olan hastalarda yaklaşımınız nedir? Yani hasta değerlendirirken her hastaya liposuction yapalım diyor musunuz, yoksa Yok. size germeler de gerekir Bu çok dediğiniz güzel bir hastalar soru oluyor oldu mu? hocam gerçekten. Tam bir hasta gibi oldu. Ben bir bayan olarak tam bir bu soruyu soracaktım açıkçası. Çünkü hep şöyle derler. Liposuction yaptırdığınızda sarkarsınız. Şimdi cilt belli bir oranda kendisini topluyor. Eğer cildi çok gevşek bir hastaysa maalesef sarkma ihtimalleri var. Bunu hastaya söylüyoruz. Eğer hasta kabul ediyorsa cerrahiyle birlikte liposuction'ı kombine etmemiz lazım. Sarkmaması için toparlamayı da Aynen. yapması lazım. Aynen. Yani hasta aslında size gelip liposuction isteyip beraberinde karın germe de olabiliyor ya da karın germe istiyor, siz ona liposuction önerebiliyorsunuz. Aynen öyle Fatih Direktman Bey. dokunmakla hastanın derisindeki Tabii kalitesine fiziki göre. muayeneyle. Aynen. İyi hekim de bunu gösterir zaten. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. teşekkür Çok ederim sağ olun. Burcu Hanım. Ağzınıza sağlık. Değerli meslektaşım, operatör doktor Mehmet Akif Çakmak bizlerle beraberdi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.